Hocam YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine Hoş bulduk, merhabalar. sizlerin engin bilgilerinden faydalanmak için sabırsızlanıyoruz. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bugün sana bir torpil geçeceğim. Hiç duymadığın, daha önce eminim ekran başındakilerin de ilk defa duyacağı bazı şeyler söyleyeceğim. Bu çok çok önemli. Özellikle teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kalp krizlerini nasıl tanıyoruz biz? İşte hasta bize geldi, işte acile başvurdu. Bazen arada kalıyoruz. Ulan kalp krizi mi değil mi? İşte bir EKG çekiyoruz. Olmadı kan tahlline bakıyoruz. Olmadı ya bir başka tahlillere bakıyoruz. O da olmadı. Emin de olamadık. Hastanın ağrıları da var. Ya efor da yapmaya korkuyoruz. Hadi anjiyo alalım. Aslında teknolojinin ilerlemesiyle birlikte özellikle yapay zekanın da devreye girmesiyle birlikte bazı şeyler oluşmaya başladı. Örnek. Mesela terler misin? Evet. Biz terden kalp krizi geçirip geçirmediğini anlayabiliyoruz, biliyor musun? Şimdiki teknolojiyle artık dünyada bu iş anlaşılmaya başladı. Bu nereden çıktı? İngiltere'de bir kadıncağız kocasında Parkinson rahatsızlığı ortaya çıkmadan önce bazı değişiklikler hissediyor. Diyor ki ya bu adamın teri son zamanlarda bozulmaya başladı. Ter kokusu değişik. Sonuçta adamın karısı. Doktorlarına söylüyor. Doktorları tuhafına gidiyor. Diyorlar ki gel bir seni araştıralım. Bir bakıyorlar hakikaten adamın Parkinson hastalığı ortaya çıkıyor. Sebebi biliyorsun ter vücuttaki metabolik bir sürü reaksiyonun bir artığı, dışarı yansıyanı. Aslında ter baktığın zaman bir sürü kimyasal madde, uçucu kimyasal maddeler olan bir şey aslında ter. Dolayısıyla Parkinson hastalığını, ulan Parkinson'un da tanısı terle konabiliyormuş. Hatta sana tuhaf bir şey söyleyeyim. 10 yıl önce fark ediliyor terden Parkinson olup olmayacağını. Bak çok enteresan. Başka? Hocam böbrek yetmezliği hastaların terleri bir tuhaf. Nasıl? Resmen idrar kokuyor. Niye? Şu o amonyak var ya atamadıkları amonyaklar falan hakikaten terde sanki idrar kokusu gibi. Nefesi de öyle kokar, idrarı da öyle kokar. Şeker hastaları. Çürük elma gibi bir koku olur. Onlarda da biliyorsun keton dediğimiz maddeler yükselir. Ketoasidoz olur. Şeker hastalarında da tuhaf bir koku var. Sonra bu adamlar, Japonlar özellikle bu konuda çok meraklı ama İngilizler bir çalışma yapmışlar. Manchester'da ve Harvard'da 2 tane çalışma var. Köpekler üzerinde yapılmış çalışma. Acile kalp krizi şüphesiyle gelen insanlara, özellikle kalp krizi geçirenler kesin, bu adam kesin kalp krizi geçirdi diyen adamların gömlekleri ya da tişörtlerini köpeklere koklatmışlar. Hani bu gümrüklerde uyuşturucu arayan ya da ne bileyim değişik şeyler arayan köpekler var ya, burunlarına resmen kalp krizi geçiren adamın kokusunu enjekte etmişler. Alışmış. Ve acile göğüs ağrısıyla gelen kalp krizi şüphesi olan hastaları onlara koklatmışlar. Bir bakmışlar %85 köpekler bunu biliyor. Burada avantaj ne oldu? Sen kan tahlili, elektro, işte gerekiyorsa efor testi, gerekiyorsa ekokardiyografi, gerekiyorsa bir anjiyoya kadar beklemek zorundasın. En az bir yarım saat beklemek zorundasın. Ben sana daha önceki programda ne dedim? 1 dakikada milyonlarca kalp hücresi ölüyor. Eğer kalp krizi geçiriyorsan. Erken müdahale hayat kurtarıyor. O köpeklerin bulduğu insanlar hemen acil anjiyo alınıyorlar ve doğru çıkıyor. Sonra Japonlar o kadar akıllı adamlar ki ya bir dakika diyor ya niye köpeğe ne gerek var? Herkes köpeğe mi koklatalım? Yapay zeka destekli elektronik burun yapıyorlar. Bu elektronik burun hastaları hakikaten ter kokularını alıyor ve inceliyor ve analiz ediyor. Evet diyor bu hastada diyor kalp krizi riski var hemen anjiyo alın. İnanılmaz bir şey. Teknoloji ilerliyor. Bak ter kokunla hemen anında seni anjiyo laboratuvarına alabilirler. Çünkü bizim acillere gelen hastaların göğüs ağrısı, ben kalp krizi geçiriyorum diyen hastaların en az %40'ı panik atak. %10'u kırık kalp sendromu, yarısı gerçekten kalp krizi. Dolayısıyla orada hem birikintiyi azaltmak hem de o insanları mağdur etmemek için bu teknik uygulanmaya başladı. Gün gelecek şunu göreceğiz. Akıllı saatler tenine dokunuyor ya. Akıllı saatler senin kalp krizi geçirip geçirmediğini söyleyecek. Gün gelecek bunlar olacak. Teknoloji oraya doğru gidiyor. Yapay zeka oraya doğru gidiyor. Bunu
senin vasıtanla izleyicilerime sunuyorum. Bilgi dağarcıklarında bulunsun diye söyledim. Şimdi sorularını bekliyorum. Kalp krizi geçirmeden kalp krizi geçireceğini anlamak mümkün mü? Yani şöyle mümkün. Aslında kalp kulağına fısıldar. Hey Yusuf, bende sıkıntı var, haberin olsun. Önemsemeyiz. Nedir o sıkıntı? Hafif böyle enteresan bir son zamanlarda yorulmalar başlar. Ya ben eskiden çok rahat yürüyordum, şimdi yürüyemiyorum. Merdiveni çıkıyorum, tıkanıyorum. Başka? Ya son bir haftadır sebepsiz soğuk soğuk terlemelerim başladı. Anlamadım. Başka? Ya bugünlerde enteresan bir ağırlık var üzerimde. Üstümden atamıyorum. Bir tuhaf. Başka? Son zamanlarda çabuk yorulmalar başlar. Hocam ben son zamanlarda 3 merdiven rahat çıkıyorken bir ilk merdivende kesilmeye başladım. Nefes nefese kalıyorum. Başka? Son zamanlarda tuhaf bir şekilde hışkırıyorum. Son zamanlarda tuhaf bir şekilde bir baskı hissi oluşmaya başladı. Son zamanlarda soğuk soğuk terlemeler başladı. Son zamanlarda tuhaf böyle iştahsızlık mı diyeyim, yemek yememe mi diyeyim bir şeyler başladı. Aslında bunlar hep söylenir. Bunların bazıları işte son zamanlarda garip garip hışkırıyorum. Sebebini bulamadım. Bunlar belirti. Peki enteresan bir belirti söyleyeyim sana. Belki ilk defa duyacaksın. Amerika'da senin gibi meraklı insanlar anket düzenlemişler. Demişler ki kalp krizinden önce hangi şikayetleriniz vardı, neler olur? En çok söylenen baskı hissi, kola vuran ağrı, yayılan ağrı, işte nefes darlığı, çabuk yorulma, son zamanlar işte bu bazı insanlar dişim ağrıyor demiş. Dişim ağrısıyla başladı, dişçiye gittim, çürük bile bulamadılar, meğer kalp damarım tıkalıymış. Ya da hışkırmaya başladım gibi. Son 2 haftada terlemeler başladı. Birkaç insandan da şunu duymuşlar tesadüfen. Ya ben kalp krizi geçirmeden yaklaşık 30 dakika önce derimde bir şeyler gezmeye başladı. Sanki örümcekler geziyor. Kıpraşmalar oldu. İlgisini çekiyor bu anketi yapanların. Bu sefer diğer bütün hastalara diyorlar ki ya sizde de böyle bir şey oldu mu? %70'i evet bizde de oldu diyor. Çok enteresan. Yarım saat önce hani biz diyoruz ya deprem ne zaman olacak? Bilmiyoruz. Ama şimdi yeni sayaçlar bir şeyler çıktı. Telefonlardan bakıyorum arkadaşlar. Hocam deprem oldu diyor. Bak telefonuma geldi diyor. Hakikaten 2 dakika sonra biraz sallanıyor duruyor. Yani böyle bir belirti acaba tuhaf mı? Tuhaf. Var mı? Ama var. Anketler bunu söylüyor. Vücutta sanki böcek geziyor gibi hissettim. Yarım saat sonra kalp krizi geçirdim. Bu da akılda bulunması gereken semptomlardan bir tanesi. Kalp krizi sırasında en kritik ilk 30 saniyede ne yapılmalı? Şimdi eğer kalp krizi geçirdiğini düşünüyorsan bir kere telaşlanmayacaksın, sakin olacaksın. Ya bende bir tuhaf, acayip bir şey var. Tuhaf. Ben aman heyecanlanayım, kapılayım ne olur. Çünkü tansiyonu yükseltmemen, çarpıntının artmaması lazım. Önce bir sakin ol. Oturduğun yerde duvara yaslan ve yere otur. Ayakta durma. Bu çok önemli. Sakın yatma. Direkt duvara yaslan. Bu çok çok önemli. İkincisi, bunu önemse. Genelde insanlar bunu önemsemiyorlar. Ne demek o? İşte adam kalp krizi geçirdiğini düşünüyor ama su içerim geçer, 2 dakika beklerim geçer, dinleneyim geçer, dakikalar kaybediyorsun. Bir an önce 112 ara. Kendine yakın, en yakın kardeşin, annen, baban, teyzen, karın birini ara ve mümkünse hoparlörü aç. Mümkünse o arada kapıyı açık bırak ve olduğun yerde bekle. Ne yapmamalısın? Esas soru bu. Ne yapmamalısın? Yürüyerek taksiye gidip acile gitme. Sakın yürüme. Sen yürüdükçe kalbin olan rezervini yiyorsun ve enfak alanı büyüyor. Kalp daha çok enerjiye ihtiyaç. Zaten damar tıkalı, kan gelmiyor zaten. Şurada damar tıkanmış. Sen şimdi yürüdükçe şu kadar olan enfak oluyor bu kadar. Yürümeyeceksin. Ben öyle ayaklarıyla gidip hastanede ölen, kalp masajı yapılıp geri döndürülemeyen çok hasta biliyorum. Ben bunu geçen bir televizyonda bir beyin cerrahına, doktora muayeneye giden hasta tam merdivende göğüs ağrısı oluyor. Oturduğu yerde bayılıyor. İşte o yürümemesi hayatını kurtardı. Sonra hasta geri döndü. Bu çok çok önemli.
Kadınların kalp krizi belirtileri neden erkeklerden tamamen farklıdır? Ya kadınların gerek biyolojik görüntüsü gerekse sinir sistemi biraz daha erkeklere göre biraz daha farklı. Özellikle menopoz denen bir durum var. Kadınlarda özellikle menopoz sonrası kadınlarda biz çok görüyoruz. Menopoza bağlarlar. Tipik göğüs ağrısı olmaz kadınlarda. Sırt ağrıları daha çok olur, omuz ağrıları olur. Kadınlarda hep bir halsizlik, hep bir yorgunluk vardır zaten. Ateş basmaları vardır, terleme vardır. O yüzden kadınlarda maalesef kalp krizi daha gürültülü olur. Ne demek bu? Geç başvururlar doktora ya da hastaneye ya da acile. Dolayısıyla erkeklerde çok tipik. Hocam kolumdan göğsüme, göğsümden çeneye böyle bir yayılan ağrı var. Erkek üstüme bir şey çöktü. Erkekler çok güzel. Bir de dikkat et erkeklerde hatta animasyonlarda bile çok tipiktir. Böyle ellerini koyarlar. Kadınlarda hiç yoktur o. Çünkü kadınların ağrı eşiği biz erkeklere göre biraz daha farklı. Sessiz kalp krizini biz kadınlarda çok görüyoruz. Sebebi bu. Peki, hemen bir parantez açarak bir şey soracağım. Hamile kadınlarda onlar biliyorsunuz çok sırt ağrısı çekerler ve acaba kalbimde bir sıkıntı mı var diye de doktora gitmiş olabilirler, giderler. Risk var mı hamilelerde de kalp Şimdi krizi? hamilelerde bir kere kalp kriz riski oldukça düşük. Olursa yayın olur. Ama hamilelerde kalp hastalığı olabilir mi? Evet olabilir. Özellikle hamileliğin son dönemlerinde yüksek tansiyon olur. Tansiyonları yükselir ve bu tansiyon nefes aldırmaz, sırt ağrısı yapar, göğüs ağrısı yapar, kalp kriziyle çok karışır. O yüzden hamile kadınlar ailelerinde de tansiyon hikayesi de varsa çok dikkat edilmeli ve doktor kontrolünde olmalı.